Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle taze yapraklar ile harika bir yaprak sarması tarifini paylaştım. Şöyle çok pratik bir şekilde hazırladım. Videoma, tarifime geçmeden önce bakın bu anı sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Siz de yapraklarınızı bu şekilde sararsanız emin olun hepsi aynı kalınlıkta, aynı incelikte olacak. Ve gerçekten çok pratik bir şekilde yapraklarınızı hazırlayabilirsiniz. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Hepsi aynı şekilde. Ve ben bu kez yapraklarımı pirinçle veya bulgurla değil de yarma ile hazırladım. İnanın çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz gelin bir an önce tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Şöyle 1 kilogram kadar taze yapraklarım var. Öncesinden yapraklarımı temizledim, kontrol ettim ve şöyle demet olacak şekilde düzenli bir şekilde yerleştirdim. Yani böyle tersse ters, düzse düz olacak şekilde yerleştirdim. İlk önce dolmalarımızın, sarmalarımızın iç harcını hazırlayarak başlıyorum. İlk önce uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağı, üzerine 1 adet orta boy kuru soğanı rendeledim. Daha sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Şöyle kısa bir süre kavuracağım. Böylece hem soğanlarımız biraz kavrulmuş olacak hem de salça kokusu gitmesi, böyle mis gibi domates kokusunun gelmesi için şöyle 1 dakikada olsa kavuralım. Çok fazla kavurmanıza gerek yok ama ilk başta mutlaka soğanlarımızı ve domatesi, özellikle domates salçasının kokusu gitmesi için kısa bir süre, yani sadece 1 dakika kavurmanız yeterli. Daha sonra üzerine ben yine öncesinden yıkamış, süzmüş olduğum 3 su bardağı yarmaları ilave ediyorum. Ve üzerine baharatları ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Biraz baharatlı bir iç harç hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Kullanmış olduğum malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. Ama yine de siz tabii ki baharatları damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Daha sonra üzerine yarım su bardağı ılık suyu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve kısık ateşe alıyorum ocağımızı. Kapağını kapatıyorum. Şöyle suyunu çekene kadar, yani çok fazla değil, 5-6 dakika kısık ateşte kavurdum. Evet, tekrardan şöyle karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum ve tekrardan tenceremin kapağını kapatacağım. Kendi halinde soğumaya bırakacağım. İlk sıcağı gittikten sonra yine üzerine küçük küçük doğramış olduğum maydanozlarımı ilave edeceğim. Ama mutlaka ilk sıcağı gittikten sonra maydanozları ilave edelim. Evet, daha sonra iç harcını soğumaya bırakıyorum. Bu arada yine bir tencerenin içerisinde ben suyu almıştım. Su da kaynamış oldu ben iç harcını hazırlarken. Evet, kaynayan suyun içerisine böyle demet demet hazırlamış olduğum yapraklarımı çok fazla almanıza gerek yok. Şöyle 3 demet alıyorum. Yani 3 demet kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Böyle çok fazla bekletmenize gerek yok. Sadece saniyeler sürüyor. Birazcık yaprakların rengi değişmesi yeterli. Bir kez çevirdikten sonra suyunu süzerek alıyorum. Dediğim gibi çok fazla kaynar suda bekletmenize hiç gerek yok. Zaten yapraklar taze olduğu için çok hızlı bir şekilde yumuşayacak, haşlanacak. Tabi salamurada yaprakları böyle pişiriyorsanız, kaynatıyorsanız biraz daha bekletebilirsiniz. Evet, bütün yapraklarımı aynı şekilde suyun içerisine daldırıyorum, alıyorum. Dediğim gibi çok fazla bekletmiyorum. Şöyle bir kez çevirmeniz yeterli. Daha sonra yapraklarının suyunu süzüp alıyorum. Bir kevgirin içerisine aldım sevgili arkadaşlarım. Daha sonrasında üzerine ben soğuk su döküyorum ki böylece araları yapışmış oluyor kaynar sudan çıkardığımız zaman. Üzerine de böyle biraz soğuk su gezdirirseniz araları açılıyor. Sararken de işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın şöyle dediğim gibi 1 kilogram kadar yapraklarım var. İç harcımı da hazırladım. Yani bu iç harcı 1 kilogram yapraklara tam yetti.
Ve bakın ilk başta bu şekilde saracağım. Yaprağımı düzenli bir şekilde şöyle tahtamın üzerine açıyorum. Yapraklarım bu arada çok taze ve çok büyük değil açıkçası. Biraz büyüklü küçüklü. Ama gerçekten çok lezzetli. Evet, bu şekilde üç kenarını katlıyorum ve sıkıca sarmaya çalışıyorum. Ama yani çok pratik mi oluyor? Yani zor değil tabii ki ama ben şimdi sizinle daha pratik nasıl sarabiliriz, daha düzenli bir şekilde yapraklarımızı nasıl sarabiliriz bunu da göstereceğim. Ya ben daha sonrasında o şekilde devam edeceğim. Şöyle bir kez daha bu şekilde birlikte saralım. Yani böyle yapmayı da tercih edebilirsiniz çünkü. İç harcınızı istediğiniz gibi biraz daha az veya biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi damak zevkinize göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın ben buzdolabı poşetimin tek katını böyle kestim. Ve yaprağımı şöyle üzerine yerleştiriyorum. Üzerine aşağı yukarı şöyle yarım tatlı kaşığı kadar iç harcını yerleştirdikten sonra üç kenarını yine görmüş olduğunuz gibi katlıyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, gerçekten o kadar pratik ki üzerine buzdolabının poşetinin bir katını kapatıyorum ve şöyle bıçakla sıkıca sarıyorum. Yani poşeti böyle kendinize doğru çekmeniz yeterli. Tabi dilerseniz bu işlemi bıçakla yapın. Yani ben elim alışana kadar böyle bıçakla yaptım. Daha sonra hiç gerek yokmuş. O şekilde göstereceğim. Şöyle elimle yayıyorum iç harcını. Üç kenarını kapatıyorum. Ve bakın böyle de yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde yaparsanız hepsi aynı ebatta oluyor. Yani hepsi aynı kalınlıkta, incelikte oluyor. Tabii ki yaprakların boyundan dolayı biraz büyüklü küçük de olabiliyor ama en azından sıkıca sarmış oluyoruz. Yani ben elimde ne kadar sarsam da bu kadar sıkı bir şekilde saramıyorum açıkçası. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Ama olur ya, unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Tariflerimin yapılışını, malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, şöyle biz sohbet ederken birkaç tane yaprağımızın şeklini de vermiş olduk. Dediğim gibi ben bu tarifimi bayram için hazırladım. Bayramda böyle baklavalarınızın, şekerparenizin, yani bir tatlınızın yanında bence olmazsa olmaz. Tabii dilerseniz bu tarifi kış hazırlığı olarak da biz dip frizimize, buzdolabımın buzluk bölümüne böyle hazırlıklar yapıyoruz. Kışlık olarak da böyle hazırlayabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Evet sevgili arkadaşlarım, bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Ben çok beğenerek hazırlıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ve bakın ben şöyle güveç tenceremin içerisine yerleştireceğim. Güveç tenceresinin içerisine böyle bir poşeti yerleştirdim. Şöyle yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Pişireceğiniz tencerenin içerisine böyle poşeti yerleştirin. Daha sonra yine aynı, yani içerisinden çıkaracağız tabii ki, buzluğumuza, dip frizimize alacağız ama yine aynı tencerenin içerisinde pişirirsiniz. Böyle hiç dağılma olmaz. Tekrar iki iş yapmış da olmazsınız. Bence çok daha pratik olur. Şöyle hepsini düzenli bir şekilde yerleştirdikten sonra poşetimi sıkıca böyle havasını alarak bağlayacağım. Daha sonra tenceremin içerisinden çıkarıp buzdolabımın buzluk bölümüne alacağım. Bence çok güzel oldu. Çok da pratik bir şekilde hazırladık sevgili arkadaşlarım. Ne dersiniz?
Evet, bu şekilde sıkıca bağladıktan sonra tenceremin içerisinden çıkaracağım. O poşetin fazla kısmını da kesiyorum ve buzdolabıma alıyorum. Evet, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.